Bu videoda sizlerle Pino ile termometre projesi yapıyoruz. Bulunduğumuz ortamın sıcaklığını ekranda anlık olarak görebileceğimiz bir projemiz olacak. Projede hangi malzemeleri kullanıyoruz hemen ona bakalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Sıcaklığı ölçebilmek için sıcaklık ve nem sensörüm ve sıcaklık sensöründen aldığım değeri ekranda görebilmek için LCD ekran modülüm ve modül kartım. Sensör ve modüllerimi Pino kontrol karta bağlarken kullanacağım bağlantı kablolarım. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablom yanımda. Ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam da yanımda. Hemen devremizin bağlantısını oluşturmaya başlayalım. Önce sıcaklık ve nem sensöründen başlamak istiyorum. Sıcaklık ve nem sensörümün üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim anlamına geliyor bu. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar sıcaklık ve nem sensörüm için uygun kapılar. Hemen bağlantı kablomu aldım. Bir ucunu sensörüme, diğer ucunu Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli kapılardan bir tanesine takıyorum. Ben 1 numaralı kapıyı seçtim. Şimdi LCD ekranımızı modül kartı ile birleştirelim öncelikle. Arkasındaki pinleri Pino modül kartı üzerindeki yuvalara yerleştireceğiz. GND'ye VCC 5 volta gelecek şekilde bağlantıyı yapıyorum. Şu şekilde taktım. LCD ekran modül kartı üzerinde 10 numaralı etiket var kırmızı beyaz renkte. Hemen Pino kontrol kartım üzerindeki 10 numaralı kapıya da şöyle bağlantı kablosu yardımıyla kolaylıkla bağlantı yapıyorum. Şimdi hemen USB kablomu alacağım ve Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer tarafını ise bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için Emblock programını açmam gerekiyor. Ve programı açtıktan sonra Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino eklentisini indirmem lazım. Bunun için uzantılar menüsüne gidip uzantıları yönet diyorum. Şöyle bir pencere açıldı. Buraya Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısına indir butonuna tıkladım. Hemen indirildi. Kurulmuş kısmından da görebilirsiniz indiğini. Çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Robotlar sekmesine geldiğimde artık Pino ile ilgili bütün kodlara erişebilirim. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüyle devam ediyorum. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano'm seçili, devam edebilirim. Bağlan menüsüne geldim ve seri port üzerinden bağlantı gerçekleştireceğim. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıktı. Bu sizde farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler alabilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlandığı USB portla ilgilidir. Bilgisayardaki USB portun adıyla ilgilidir. COM6'yı seçtim. Seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlardaki kırmızı butonda yeşil oldu. Tekrar bağlan menüsüne geldim. Aygıt yazılım güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımızla Emblock programının haberleşmesini sağlar. Ayrıca kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanız yeterli. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Ben bunları anlatırken yükleme bitti uyarısı geldi bile. Kapat butonuna tıklayarak çıkıyorum. Şimdi ilk olarak sıcaklık sensörümden bir değer okuması yapmak istiyorum. Bunun için önce robotlar sekmesinden sıcaklık ve nem sensörümün kodu bloğunu bulmam lazım. Şöyle LCD ekranı kenara bırakalım. Robotlarda şöyle aşağıya indiğimde sıcaklık ve nem sensörünü hazırla kodunu alıyorum. Burada yapmam gereken şey kapı seçimi. Ben zaten 1 numaralı kapıya bağladığım için Pino 1 olarak bırakıyorum. Buradaki No 1 kısmı siz birden fazla sıcaklık ve nem sensörü kullanacaksanız her birini numaralandırmanız gerekiyor. O anlama geliyor. Bir tane kullandığımız için şu anda No 1 olarak bırakıyorum. Şimdi sıcaklık ve nem sensörümü hazırladım. Ardından sıcaklık oku, nem oku kodlarını alıyorum. Burada siz sıcaklığı ya da nemi ayrı ayrı okutabilirsiniz ya da ikisini beraber okutabilirsiniz. Şu an sadece ben sıcaklığı okutacağım. Bu nedenle sıcaklık oku kodunu ekranda bırakıyorum.
Bu sıcaklık okumasını kukla üzerinden yapamıyorum. Karta yükleme yaparken seri port ekranında görmem lazım sıcaklık değerini. Bu nedenle seri porta merhaba yaz kodunu alıp sıcaklık oku kodunu içerisine bırakıyorum. Şimdi bu şekilde sadece sıcaklık değerleri görülecektir. İstersek şöyle daha görsel açıdan güzel olsun istiyorsak işlemlerden Hello ile World'ü birleştir kodlarını alıp buraya sıcaklık yazalım. Şu diğer kısma da sıcaklık oku kodunu alalım. Böyle sıcaklığı satır satır görebilelim. Bu işlemi sürekli yapmasını istediğim için sürekli tekrarlı kodunu alıyorum. Ve 1 saniye bekle kodunu alıyorum ki her sıcaklık değişimi arasında birer saniye beklesin. Okumamız daha güzel olsun. Hemen robotlar sekmesinden Pino program kodunu aldım. Kartıma yükleme yapacağım. Bunun için ne yapıyoruz? Üzerine sağ tıklıyoruz. Pino programın Arduino'ya yükle diyoruz. Tekrar açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıklıyoruz. Ve kodlarımız Pino kontrol kartı yüklenmeye başlıyor. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedik. Hemen seri portumuzu tekrar bağlayacağız. Bağlandan seri portumu bağlıyorum. Şu aşağıyı harf hali olarak değiştiriyorum. Ve şu an sıcaklığı okumaya başladı. Sıcaklık şu an 25'lerdeymiş. Hatta şöyle biraz ısıtalım. Mumdan destek alarak sıcaklığı arttırmaya çalışıyorum. Evet şu an mesela 25'ten 26 dereceye kadar çıktı. 27 oldu. Bu şekilde 27 derece olduğunu görebiliyoruz. Hemen kodları geri alıyorum. Bağlantım zaten hazır. Şimdi LCD ekranı nasıl yazı yazdırıyorduk? Bir de ona bakalım. Bu kodları şöyle silelim. LCD ekran için yine robotlar sekmesinden öncelikle Pino LCD hazırla kodunu almamız gerekiyor. Önce LCD'mizi hazırlıyoruz. Ardından LCD'ye yazdıracağımız yazıyı belirtmemiz lazım. Şurayı şöyle küçülttüm. LCD'mizin türünün hangisi olduğunu şuradan seçmemiz lazım. Sizin LCD ekranınız 0x38 olabilir, 0x3F olabilir. Ama bizim elimizdeki 0x27. O yüzden değişiklik yapmıyoruz. Arkasında da zaten not almıştım video öncesinde. Burada satır seçimi yapabiliyoruz. Birinci satır, ikinci satır diye. Ya da kolon seçimi yapabiliyoruz. 16 kolondan oluşuyordu. Birinci satırda 16, ikinci satırda 16. Toplam 32 karakter gösterebiliyordu bize LCD ekranımız. Ve sonra yazacağımız yazıyı bu yaz kısmına yazıyorduk. Merhaba dünya yazıyor. Merhaba Pino yazalım biz. Şöyle altına yerleştirdik. Robotlar sekmesinden Pino program kodunu aldık. Ve üzerine sağ tıklıyoruz. Arduino'ya yükle diyoruz. LCD ekranına yükleme yapmadan bir yazı yazamıyoruz. Bunu LCD ekranı tanırken öğrenmiştik ama tekrar hatırlatmak istedim. Tekrar Arduino'ya yükle dedik. Yükleme işlemi başladı. Kısa süre sonra tamamlanacak. Evet yükleme bitti dedi. Kapat diyelim. Ekranımızda şu şekilde merhaba Pino yazdı. Eğer yazı çok parlak değilse, yazıyı göremiyorsanız hemen şöyle bir tornavida yardımıyla LCD ekranın arkasındaki dönüştürücüden ayarları yapabilirsiniz. Şöyle ekranı da göstererek. Şöyle bakın silik bir hale geldi. Şöyle yaptığımızda çok daha parlak olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde hemen LCD'm çalışmıyor, yazı yazdıramadım demeyin. Önce bir arkasından ayarlamasını yapın. Ondan sonra yazının göründüğünü göreceksiniz. Şimdi hemen yine kodlarımı geri alıyorum.
artık projemin kodlarını yazmaya hazırım. Çünkü sıcaklık ve nem sensörüm de çalışıyor. LCD ekranım da çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunları birleştirmek kaldı sadece. Sıcaklık ve nem sensörümden aldığım değeri LCD ekran üzerine yazdıracağım. Yazı yazdırmak gibi aslında. LCD'ye yazı yazdırmak gibi oldukça basit. Şimdi öncelikle Pino programla LCD'yi hazırlıyoruz. Az önce olduğu gibi. LCD'ye bu sefer merhaba Pino değil, sıcaklıktan, yani daha doğrusu sıcaklık ve nem sensöründen gelen değeri yazdıracağız. Şimdi bunun için ilk satıra bir ben sıcaklık yazmak istiyorum. Şöyle görsel olarak daha güzel olsun. Sonra hemen robotlar sekmesinden LCD hazır kodunu tekrar alıyorum. Bu sefer satırını 2 olarak değiştiriyorum. Yani yukarıda sıcaklık yazsın, alt kısmında da hemen ortamdaki sıcaklığın değeri yazsın istiyorum. Satırımı 2 olarak değiştirdim. Burada yaz kısmında sıcaklıktan gelen, sıcaklık ve nem sensöründen gelen değer olacağı için hemen sıcaklık oku kodunu alıp içerisine yerleştiriyorum. Şimdi yukarıda LCD'yi hazırladım. Bir de sıcaklık ve nem sensörünü hazırlamam gerekiyor. Bunu da unutmamalıyım. Sıcaklık ve nem sensörünü hazırla kodunu da yerleştirdim. Kapım 1 numaralı kapıda. O yüzden bir değişiklik yapmıyorum. Daha sonra LCD'nin birinci satırına sıcaklık yazıp alt satırına da sıcaklık ve nem sensöründen gelen değeri yazdır diyorum. Bu işlemi sürekli yapsın. Çünkü anlık değişen sıcaklık durumlarını da görebilelim LCD ekranda. Ve 1 saniye beklesin. Şöyle altına 1 saniye bekle kodunu yerleştirdim. Pino programa sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Ve yükleme işlemim başlıyor. Kodlar içerisine yüklenirken 9 volt pilimi ve pil şapkamı aldım. Bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istiyorum çünkü. Hemen Pino kontrol kartı üzerindeki güç girişinden 9 volt pil şapkamı taktım ve off kısmını on'a getirdim. Şöyle yükleme bittiğinde, evet, hemen yükleme bitti uyarısı geldi. Evet, sıcaklığın şu an 25 derece olduğunu görebiliyorum. Kodlamayı yaptık. Devremizi oluşturduk. Kodlamasını yaptık ve kartın içerisine attık. Şimdi şöyle bir tasarımla birleştirilmiş halini göstermek istiyorum. Yine aynı işlemleri şöyle tablosunda çıkartalım. Aynı işlemleri yapıp Pino kontrol kartımın içerisine yükleme yaptım. Ve şöyle bir kutunun içerisine LCD ekranımı ve sıcaklık nem sensörümü sabitledim. İçerisinde Pino kontrol kartım var ve bir 9 volt pille de güç beslemesi yapıyorum. Hemen on-off kısmından açtım. Şöyle kutuyu kapattım. Ortamdaki sıcaklık değerini söylüyor. Şu an evet, ortamdaki sıcaklık değerine 24 diyor. Biraz ortamı ısıtalım. Şöyle hemen bir mumdan yardım alıyorum. Evet, 25 oldu. 26. Çok böyle eritmeden. Evet. 28 dereceye kadar çıktı. Şu an termometremiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Evet, böylelikle kendi termometremizi oluşturmuş olduk. Oldukça dekoratif duruyor. Odanızın herhangi bir köşesinde koyabilir, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizler de kendi termometre projenizi oluşturun. Sosyal medya adreslerimizden bizlerle paylaşın. Oldukça seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.